Kasım Bey. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Karşıki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Thornton aldık ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bahçeleri yaptık, bağ yaptık ve 7.000'e kadar koyun yetiştirdik. Bir düşünün. Bozkır'ın ortasında yeşil bir vaha. Halk geziyor, dinleniyor, gönlünce eğleniyor. Bu yeşil vaha tek başına Ankara'nın süt ihtiyacının tamamını, yoğurt ihtiyacının ise %70'ine yakınını karşılıyor. 1930'lu yılların Türkiye'sini hayal edin. Genç Cumhuriyet, bir yandan kalkınma mücadelesi verirken diğer yandan imkansız denileni başarıyordu. İşte o mucizenin adı Atatürk Orman Çiftliği. Şimdi sıkı durun ve rakamlara kulak verin. Yıl 1935. Bu devasa vizyon sayesinde çiftlik, tek başına Ankara'nın süt ihtiyacının tamamını, yoğurt ihtiyacının ise %70'ine yakınını karşılıyordu. Peki Atatürk onca devlet işi arasında sadece süt ve yoğurt satmak için mi bu çiftliği kurmuştu? Elbette hayır. Burası, kıraç bir bozkırın modern tarım teknikleriyle nasıl bir cennete dönüşebileceğinin kanıtıydı. Çiftliğin kutsal bir misyonu vardı. Halka gezecek, dinlenecek sıhhi alanlar oluşturmak ve onlara hilesiz, tertemiz gıdalar sunmak. Bu hedefe ulaşmak için dünyanın en iyi teknolojileri Türkiye'ye getirildi. Avusturyalı bilirkişilerle birlikte saatte 600 litre kapasiteli dönemin en modern pastörize süt fabrikası kuruldu. Tekniğin son imkanlarıyla donatılan bu tesiste insan eli değmeden sütler otomatik olarak şişeleniyor, kapaklanıyor ve üzerine o günün tarihi basılıyordu. Tamamen katkısız ve hijyenik. Ama başarı bununla da sınırlı kalmadı. Süt meselesini kökten çözen yönetim, yağ, peynir ve yoğurt üretiminde de devrim yaptı. Makinelerde elde edilen kremalar yine tam otomatik sistemlerle saatte 50 kilo paketleme kapasitesine sahip yağlara dönüşüyordu. Atatürk Orman Çiftliği sadece bir tarım merkezi değil, modern Türkiye'nin halkına sunduğu bir sağlık ve çağdaşlık sözüydü. Bozkır'ın ortasında yeşeren bu miras, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldık. Evet. 18 okka kadar yevmiye süt verir. Ne cinsi? Simental. Kırım üzerine geliyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Bu diğer renkli inekler hangi cins oluyor? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına görüyoruz. Melez iklime alıştırıyorsunuz. İklime alıştırıyoruz. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. Takvimler 1925 yılını gösteriyordu. Cumhuriyetin ilanından sadece 2 yıl sonra. İmkansızı başaran Atatürk ve silah arkadaşları, ülkeyi eğitimden sanata, bilimden tarıma kadar tepeden tırnağa yeniden inşa ediyordu. Hedef netti. Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesine çıkarmak. Gazi Mustafa Kemal Paşa çok iyi biliyordu ki, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik başarılarla taçlandırılmadıkça payidar olamazdı. Bu yüzden gözünü Ankara'nın kıraç topraklarına dikti. Paşa uzmanları çağırdı ve emrini verdi. Ankara'nın yanı başında büyük bir çiftlik kurmak istiyorum, yer arayın. Ancak uzmanlar endişeliydi. Heyetteki bir uzman durumu şöyle özetliyordu. Kıraç bir bozkırın ortasında bir orta çağ şehri. Ağaç yok, su yok, hiçbir şey yok. Tarım uzmanı Schmidt ise o kadar umutsuzdu ki tarihe geçen o sözü söyledi. Bu elverişsiz koşullarda ya sabır tükenir ya da para.
Uzmanlar buranın bataklık ve çorak olduğunu, çiftlik için hiçbir vasfı taşımadığını anlattıklarında Atatürk elleriyle o araziyi işaret etti ve o tokat gibi cevabı verdi. İşte istediğiniz yer böyle olmalıdır. Bunu biz ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecektir? Ve büyük mücadele başladı. Atatürk, bu verimsiz topraklar için kendi kaynaklarından ödeme yaparak araziyi satın aldı. Etimeskut'tan Güvercinli'ye kadar uzanan devasa bir alan, tam 55.538 dekarlık bir vatan toprağına dönüştü. Önce arazi düzenlendi, sonra o dönemin en modern tarım teknikleri bu topraklara taşındı. Sadece birkaç yıl içinde o kıraç bozkır tarım ve hayvancılıkta çığır açan bir merkeze dönüştü. Burası artık sadece bir çiftlik değil, halkın nefes aldığı, tertemiz gıdaya ulaştığı yeşil bir vahaydı. 11 Haziran 1937. Onca emek ve alın teriyle yoktan var edilen bu mucize, bir liderin milletine olan tarifsiz sevgisiyle mühürlendi. Atatürk, Marmara Köşkü'nde devir belgelerini bizzat imzalayarak, tüm bu mirası gözünü bile kırpmadan Türk milletine hazineye bağışladı. Sabır mı tükenir para mı? Diyenlere inat, bir bozkırdan yeşil bir vaha çıkaran o çelik irade bugün hala o topraklarda yankılanıyor. Peki siz, bir ülkeyi küllerinden doğuran bu sarsılmaz vizyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu büyük mirasa yeterince sahip çıkabildik mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Tarihimizin bu şanlı sayfalarında yolculuğa devam etmek için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen içeriden Yürüdünüz. O tarafa doğru. Sen dur, ben çal. Tamam, sen dur. Tamam. Bu tarafa baksınlar.